Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi baykuş anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Baykuş anahtarlık desenlerini hediye fikirleri olarak değerlendirebilir ya da satış yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz renk kombinelerini uyarlayarak istediğiniz büyüklüklerde anahtarlıkları örebilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında %50 koton, %50 akrilik, 5 kattan oluşan orta kalınlıkta ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,20 mm ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir ve halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 15 tane ikili trabzan yapalım halkanın içerisine. ...15 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve ikinci renk ile devam edelim. Burada halkanın ipini de iyice sıkıştırarak arka taraftan düğüm yapalım. Ve sarı renk ile yapmış olduğumuz herhangi bir ikili trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek 2 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisinden 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Fıstığı kapattıktan sonra 2 zincir, sonraki trabzanın tepesinden tekrar 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. İki zincir, sonraki trabzanın tepesine fıstık yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Toplam 15 tane fıstık oluşturalım arkadaşlar. ...15 fıstığı oluşturduktan sonra 2 zincir yapalım ve ilk fıstığın tepesine kayma dikişi yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Üçüncü renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir fıstığın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne yapalım. 2 fıstık ortasındaki zincir boşluğuna 2 sık iğne. Sonra gelen fıstığın tepesine bir sık iğne. Zincir boşluğuna 2 sık iğne. Ve alt sırada yapmış olduğumuz fıstıkların tepelerine birer sık iğne, aralardaki zincir boşluklarına 2 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincir boşluğunun içerisine de 2 tane sık iğneyi yaptıktan sonra ipi keselim ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin tepesinden gizli birleştirme yapalım.
Ve bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Dördüncü renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine sık iğne ve alt sırada yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Açık pembe renk sırasında da sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Ve baykuşun gövdesini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi aynı renk ile baykuşun baş bölümünü yapacağız. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak yan yana 12 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana 12 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemi tekrar ederek ilk boşluktan başlayarak yan yana toplam 12 tane sık iğne yapalım ve 12 sık iğneden oluşan toplam 4 sıra olana kadar deseni yükseltmeye devam edelim. Şu anda 2 sırasını yaptık. Kalan 2 sırayı da yapalım. 4 sırayı yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi burada keselim ve desenin arkasındaki ipleri de temizleyelim arkadaşlar. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek aynı renk kombini ve aynı sıralarda bir tane daha parça örelim. İkinci parçayı da ördüm. Şimdi birinci parça ile sık iğne yaparak birleştireceğiz ve içerisini elyaf ile dolduracağız arkadaşlar. Örmüş olduğumuz ikinci parçada sıra sonuna geldiğimiz zaman birinci parça ile üst üste koyalım. İç yüzler birbirine bakacak vaziyette olmalı. Ve öndeki parçada bulunan sıranın sonundaki son sık iğne ilmeğinden tığı geçirelim ve her sırada bulunan boşluklardan sık iğne yaparak birleştirelim. Ve dairedeki sık iğne ilmeklerini de yine karşılıklı birleştirmeye devam edelim. Üst tarafa geldiğimiz zaman yine her sırada bulunan sık iğne boşluğundan karşılıklı sık iğne yaparak birleştirmeye devam edelim. Üst noktaya geldiğimiz zaman öndeki ve arkadaki sık iğne boşluğuna 2 tane sık iğne yapalım dönüş olduğu için.
Ve şimdi buradaki boşluktan elyaf dolgusunu yapalım. Üst kısımdaki sık iğne alanını boş bırakalım arkadaşlar. Sadece orta noktaya çok fazla elyaf doldurmadan dolguyu hazırlayalım. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve üstte açık kalan noktayı da karşılıklı sık iğneleri kullanarak birleştirmeye devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğne boşluğuna tekrar sık iğne yapalım ve burada anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra keselim. İlk ilmekle gizli birleştirmeyi de yaptıktan sonra anahtarlık klipsini takalım. Anahtarlık klipsini de taktık. Şimdi gözleri yapıştıralım ve gözleri oluştururken sihirli halkanın içerisine 10 tane yarım trabzan yaptıktan sonra ortasına da siyah inci diktim arkadaşlar. İsterseniz amigurumi oynar gözler de kullanabilirsiniz. Ve burada yapmış olduğumuz 12 sık iğne bölümünden istediğiniz aralıklarla bu şekilde gözleri yapıştırabilirsiniz. Gözleri yapıştırdıktan sonra içinde kullanmış olduğunuz herhangi bir renk ile kulak çalışmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sarı ile ipi 6 kat yapacağım. Yapmış olduğumuz bu 6 kat ipi de yukarıda bulunan köşelerden geçirelim. Diğer köşeye de aynı işlemi uygulayalım. Evet, şimdi buradaki fazlalık ipleri kesebiliriz. Şimdi içinde kullanmış olduğunuz aynı renk ya da kulakları yapmış olduğunuz ip ile burnun işlemesini yapalım arkadaşlar. Baykuşun burnunu da işledikten sonra anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.